arkadaşlar, Usta Mutfak'ta hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir mısır ekmeği yapıyoruz. En kolay yoldan, pratik yoldan akşam eve gelince hemen 10 dakikada yapabileceğiniz şekilde bir mısır ekmeği yapacağız. Bunun için 2,5 bardak mısır ununa ihtiyacımız var. Ben 2,5 bardaktan yapacağım. Siz kaç bardak istiyorsanız yapabilirsiniz. Yarım paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı kadar normal un kullanacağım. Yarım çay bardağından biraz az sıvı yağ ve ılık su ilave ederek kıvamına getireceğim. Ben mısır ekmeğimi ne yapacağım? Bu güveçlerde yapacağım. Siz bunları yağlayıp da yapabilirsiniz. Ama ben içerisine yağlı kağıt koyacağım ve fırına vereceğim. Haydi başlayalım bakalım nasıl olacak. Kuru malzemeleri ekleyerek başlayalım. Yarım paket kabartma tozunu ekliyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı normal unumu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Ve bunları şöyle kuruları birbirine bir karıştırıyorum. İçerisine şöyle yarım bardaktan biraz daha az sıvı yağımı ekliyorum. Ve 1 bardak da sıcak su ekliyorum. Sıcak su dediğim yani ılık su. Elinizi yakmayacak kadar ılık su ekliyoruz. Ilık su eklememizin sebebi ekmeğimizin daha yumuşak olması ve taş gibi olmaması. Ilık suyla daha kolay yoğrulacağı için ılık su ekliyoruz. Ve bunu güzelce ne yapıyoruz? Yoğuruyoruz. Ne kadar güzel yoğurursak mısır ekmeğimiz o kadar güzel olur. Evet, ben 1 bardak dolusu sıcak suyla mısır unumu güzelce yoğurdum. Bakın kıvamı bu şekilde olacak. Kıvamı bu şekilde olacak. Ne yumuşak ne de sert. Böyle macun kıvamında olacak. Bu şekilde yapıp tepsinize ya da güveç kasenize alıp fırına atacaksınız. Şimdi ben bunu hazırlıyorum. Güveçlerime koyuyorum ve fırına atıyorum. Evet, yağlı kağıdımla gördüğünüz gibi güveçlerimi güzelce kapladım. Şimdi ne yapıyorum? İçerisine şöyle bir güveçlik mısır unumu, yani mısır ununa yaptığım hamurumu koyuyorum. Elimi biraz ıslattım ve şöyle üzerini düzeltiyorum. Islaklık atacağız, başka türlü düzelmez. Ortalama 1 saate yakın bir sürede pişecek. Bakalım nasıl olacak. Evet, mısır ekmeklerimi böyle hazırladım. Şimdi üstüne şöyle biraz çizik atayım bıçağıma, şöyle artı şekli verelim. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Şöyle verelim. Kabardığı zaman böyle modelimiz olsun. Biraz da şöyle beyaz unumuzun üzerine serpelim. Tamamdır, fırına gönderiyoruz. Evet arkadaşlar, mısır ekmeğimiz pişti. Tam 1 saat fırında tuttum. Gerçekten mükemmel oldu. Bakar mısınız şuna? Çok güzel oldu. Ne sert ne yumuşak. Bakın. Şöyle parçalıyorum. Dumanı üstünde şu anda. 1 saatte çok güzel bir şekilde pişti. Gerçekten mükemmel oldu. Bu tarz tariflerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videomu da beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi tadına bakıyorum. Gerçekten mükemmel.